Üç tarafı uçurumlarla çevrili. Taş üstünde kalmamış dedikleri bu olsa gerek. Keşke şu an bunun orijinali olsaydı ve korunsaydı görebilseydik ne olduğunu. Buradaki gördüğümüz taşlar da İngiltere'deki Stonehenge'deki yapıları andırıyor. Eşme'ye geldik. Eşme Belediyesi Karavan Park. Burada hem 220 volt var. Siyah su ve gri su dökme alanları var. Karavancılar için her şey düşünülmüş gerçekten. Çoğu gittiğimiz kamp alanında bu kadar hazırlık yoktu. Araç giremez yazıyor. Herhalde araç giremez ama karavan girebilir diye aslında daha iyi olur. İlk defa aracın giremediği ama karavanın girebildiği bir yer bulmuş olduk. Gri suyumuzu bu şekilde matkala boşaltıyoruz gördüğünüz gibi. Gri su içerisinde lavabo suyu. Lavabo elimizi yüzümüzü yıkadığımız bulaşık makinesinde, çamaşır makinesinde kullandığımız su diyebiliriz gri suya. Taşyaran Vadisi'ne geldik. Acayip güzel bir dağ. Yeşilin böyle her tonu var. Tam Taşyaran dedikleri şey burası mı oluyor? Burası. Burası havuz gibi olmuş. Su başka yerden akıyor gidiyor herhalde. Geleneksel yemek yiyelim dedik bugün de. Merhabalar. Blandos Antik Kenti'ne geldik. Bu şekilde bizi bir kabartma karşılıyor. Uşak Blandos Antik Kenti. Gördüğünüz gibi bunlar su kemerleri. Blandos Antik Kenti'nin kapısına doğru ilerliyoruz şu anda. Böyle bir bilgi var. Merak edenler durdurabilir ve okuyabilir. Tek kapısı buranın. Böyle tek kapısı çünkü yarımada şeklinde. Üç tarafı uçurumlarla çevrili. Stonehenge'ler gözüküyor mu? Şuradan Stonehenge bak, buradan Stonehenge de gözüküyor şöyle. Ama tabii yani küçük gözüküyor. Kent giriş bir kapıyla sağlanıyordu. Zaten tek girişi kentin. Roma dönemi boyunca çeşitli ekleme ve değişiklikler yapılmış. Geç Roma döneminde devşirme blokları kullanarak yeniden inşa edilmiş. Stadyum da buradaymış. Antik kentin stadyumu. Hala kazılıyor. Yürümeye devam edelim. Her yer yıkılmış. Burası belki de sütunlu yoldu çünkü sütunlar var. Sütunları görebiliyoruz. Taş üstünde kalmamış dedikleri bu olsa gerek. Keşke şu an bunun orijinali olsaydı ve korunsaydı görebilseydik ne olduğunu. Çok güzel taşlar ama ne olduğunu bilmiyorum. Şu tarafta aslında bir tabela var, orada bakabiliriz belki. Sütunlu cadde burası da. Sütunlardan bazılarını görebilirsiniz. Birkaç tane sakta Kent kalabilmiş. merkezi muntazam bir şekilde planlanmış. En uzun bölümünde yer alıyor tepenin. Caddenin her iki tarafında da dizili Dorik tarzda Portikon. birkaç sütun ayakta kalmış. Evet, şimdi de Blandos Antik Kenti'ndeyiz. Üç tarafı derin vadilerle çevrili, tek bir girişi olan bir antik kent. Aslında doğal bir kale burası bu özelliğiyle. Burası Büyük İskender'in askerleri tarafından milattan önce 3. yüzyılda kurulmuş ve bir askeri garnizonmuş aynı zamanda. Buradaki gördüğümüz taşlar da İngiltere'deki Stonehenge'deki yapıları andırıyor ve burası en uçtaki nokta
Belki de Blandos antik kentinin en güzel yeri. İngiltere'deki Stonehenge'i biz de ziyaret etmiştik. Gerçekten bu yapılar onlara benziyor. Şöyle bakıyoruz. Evet, benziyor ama İngiltere'deki Stonehenge'i milyonlarca insan ziyaret ederken buradaki ziyaretçi sayısı sınırlı. Burası ana caddeye çıkan ara caddelerden bir tanesi. Ana cadde kapıdan girdiğimiz yerde. Bakın normalde ara cadde böyleymiş. Hızlı cadde yaklaşık toprağın 2 metre altında kalmış. Bakın bir 2 metre kazılmış. Az bir tek mermer çıkmış ama daha da fazla kazılınca tüm mermer cadde ortaya çıkmış. Yanlarda da sütunları görebilirsiniz. Sütunlar normalde ta aşağı kadar iniyor ama çok üst üste toprak bindiği için sütunun yalnızca şu uç kısımları kalmış. Mesela burada gözüküyor. Ama aslında orijinali bu şekilde. Ana caddeye çıkan ara caddelerden bir tanesi. Mimari olarak çok planlı projeler yapılmış bir şehir burası, antik kent. Bunu buradan anlayabiliyoruz. Ne dersin bu caddeye? Cadde görüldüğü üzere kazılınca çok güzel böyle kenarları, sütunların altları falan ortaya çıkmış. Yoksa tabii ki toprağın üstünden bir şey anlaşılamıyor. Güzel bir cadde. Zamanda kim bilir kaç kişi yürüdü? Evet. Hangi krallar, kimler yürüdü? Hangi ticaretler yapıldı? Gerçi burada daha çok sanırım psikoposluk merkeziymiş burası. Dini bir yermiş, dini bir antik kentmiş. Yani tapınaklar vesaire var. Antik kentlerin en büyüğü değil mi bu? Evet, Blandos antik kenti. Böyle bir caddesi varmış. Bakın bu karşıda gördüğümüz yerlerde dükkan, yani caddenin sağında ve solunda olan dükkanlardan birkaç tanesi açığa çıkarılmış. Şurası kazılsa daha neler çıkacak ki zaten toprağın katmanlarından gözüküyor bakın kenarlarından. Burada da bir yuvarlak bir şey var toprağın kenarında. Yani aslında bu toprak kazılmaya devam edilse buradan Efes antik kenti gibi bir antik kent çıkacak ama toprak o kadar çok üstünü kapatmış ki toprağın katmanından anlayabiliyorsunuz. Tamamen toprak katmanı üstünü kapatmış. Demeter Tapınağı'nın başka bir açıdan görüntüsü. Demeter Tapınağı direkt bu caddeye çıkıyor. Bu caddede gördüğünüz gibi buraya bağlanıyor. Burada da ticarethaneleri daha yakından görebilirsiniz. Caddenin sağında ve solundaki ticarethaneler burada çok daha net. Biz onun örneğini başka nerede görmüştük? Büyük antik kent gezmiştik. Antik kent gezdiğimiz için Hangisiydi? yani. Perge. Perge mi? Evet. Perge mi benziyor? Evet. Perge, ana cadde ve caddenin sağında ve solundaki ticarethaneler daha çok Perge'ye benziyor. Perge'de onun en büyük örnekleri var. Burası Demeter Tapınağı. Burası Demeter Tapınağı. Tapınaklar Yani antik. tanrısı. Öyle mi? Evet. Burada Demeter'e çeşitli kurbanlar sunuluyormuş. İnsanlar kurbanları getiriyorlarmış ve Demeter'e sunuyorlarmış istediklerinin yapılması için. Antik kentlerin çoğunda tapınak Evet, var değil mi? tapınaklar vardır. İnsanların dileklerinin gerçekleşmesi için onlara çeşitli hediyeler getiriyorlarmış. Hadi taşları tercüme etsen bize. Şimdi Bak. burada Bunları böyle sonra çekiyor. Çok güzel görünüyor. Kim bilir neler yazıyor. evet, şu anda da çıkış yapıyoruz. Size de tavsiye ederiz. Mutlaka gelmeye çalışın. Diğer noktada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Selamlar. Eşme'ye geldik. Eşme Belediyesi Karavan Park. Burada hem 220 volt var. Gördüğünüz gibi. Burada hem 220 volt var. Aracınıza kadar çekebiliyorsunuz. Çok güzel bir gölet. Tam kenarındayız. Bu şekilde. Siyah su ve gri su dökme alanları var. Bu şekilde. Burası açılıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi gri suyunuzu buraya dökebiliyorsunuz. İsterseniz de burada tuvalet dökme alanları var. Majoratörlü tuvaletinizi buraya dökebiliyorsunuz. Burayı açıp. Aynı zamanda burası kasetli tuvaletinizi buraya dökebiliyorsunuz. Bir tane kumaş burada var. Bir tane kumaş burada var. Ayrıca
kasetli tuvaletinizi bu hortumla yıkayabiliyorsunuz. Büyük ihtimalle çalışıyordur. Kavrancılık için her şey düşünülmüş gerçekten. Çoğu gittiğimiz kamp alanında bu kadar hazırlık yoktu. Ve en önemlisi de şunu söyleyelim. Burası ücretsiz bir alan. Yani ücretli karavan kamplarda verilen hizmet burada ücretsiz olarak veriliyor. Umarız ki diğer belediyeler örnek olur. Diğer belediyeler de bu tip yerler yaparlar. Yani cüzi bir ücret bile bizim için tamamdır, okeydir yani. Tüm belediyelere örnek olsun diyoruz ve Eşme Belediyesi'ne bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyoruz. Karavanımız da orada. Şimdi karavanımızı 220 volta bağlayacağız. Görüşmek üzere. Birazcık göleti tanıyalım. Bakalım neler var burada. İnekler var. Burada çocuklar için, işte bilmeleri için, oyun oynamaları için rodeo inekleri yapılmış. İşte burada ileride çocuk parkı var bir tane. Burada yine çeşme var. Elektrik direklerinde her elektrik direğine konulmuş gibi gözüküyor. Ama teyit etmek için bir bakalım diyoruz. Burası bayağı güzel. Şurada iskelesi var. Burada birkaç gün geçilir aslında. Lütfen mangala da izin veriyorlardır. Uşak'ta mangala izin vermeyen, izin verilmeyen yer yok. Çok güzel, çok sakin bir yer. Tüm direklerde 220 volt var. Kış sezonu olduğu için henüz takılmamış ama burası gerçekten çok güzel olmuş. Belediye başkanımız var. Mert Bey'in eline sağlık diyelim. Gerçekten örnek. Burada bizim için ışığı da yaktılar. Normalde ışıkları yanmıyor. Bizim Yerde yangın çıkmasını engellemek için böyle mangal yerleri yapılmış. Burada direkt zaten kömürünüzü daha önce koyun. yapanlar olmuş mangal. Direkt kömürünüzü koyuyorsunuz. Telinizi üstüne koyuyorsunuz. Mangalınız hazır. Mangal ayrı bir mangal da ihtiyaç yok. Sadece telinizi getirmeniz yeterli. Bir sürü var bir de. O kadar çok ki. Yalnız şunu söyleyelim. Uşak gerçekten mangalı çok seviyor. Evet, her yerde mangal olur. Biz hiçbir yerde bu kadar mangal alanını görmedik. Türkiye'nin Biz hiçbir buraya yerinde. gelmeden önce mangal yapabilir miyiz diye endişeleniyorduk. Gitmediğimiz şehir kalmadı. Bizim görmediğimiz meseleleri kalmadı ama. Ama ilk defa bir şehirde bu kadar çok her piknik alanında, her parkında mangallar gördük. Mangal yapılmış. Ve şimdi Mangal, şömineler, barbeküler, böyle yerde olan taşlar çeşit çeşit yani. araç giremez yazıyor. Ama herhalde araç giremez ama karavan girebilir diye aslında daha iyi olur. İlk defa Evet. aracın giremediği ama karavanın girebildiği bir yer bulmuş olduk ya. Dünyada belki Türkiye'de tektir burası. İlktir yani. Araç giremiyor Biraz su beyler yetersiz. şuraya ama karavan girebiliyor bakın. Vallahi izin verdiler. Tabii araç giremez yazıyor ama karavana izin verdiler. Biz de böyle anlıyoruz. Yani karavan girebilir, araç giremez. Buradan Taşyaran Vadisi'ne gideceğiz. Eğer gezebilirsek. Neşmeden hoşça kalın diyelim. Yarın sabah görüşmek üzere. Belki de sabah değil de akşam yemeğinde görüşebiliriz belki. Evet, bizim şöyle bir üst terazimiz var. Bunu böyle koyuyoruz. Hem sağ sol hem de dikey olarak ön arka olarak mesafeye bakıyoruz. Ona göre 10 ayarı süspansiyondan arka tarafa ayarlayabiliyoruz. Akşamları bu şekilde terazi alıyoruz karavanımızı. Evet, şimdi salçalı sosumuzu hazırlıyoruz. Tereyağı koydum. Salça koydum. Ve birazcık mantının suyunu ekliyorum. Evet, şimdi mantının üzerine yoğurt koyuyoruz. Özlem'inki bu şekilde karıştırdı Özlem tamamen. Bense bu şekilde karıştırmadan yiyorum. Neden karıştırarak yiyorsun Özlem? Çünkü her şey öne karışsın daha güzel olsun diye. Her bir mantıya yoğurt ve salça sosu bulaşsın diye. O zaman afiyet olsun. Güzel olmuş. Bugün Uşak'taki son gecemiz değil mi? Evet. Yarın Taşyaran Vadisi'ne gidiyoruz sabah. Oraya uğradıktan sonra da İstanbul'a yola çıkıyoruz. Evet, yine çamaşır makinesi çalıştırdık. Aynı evdeki makineler gibi böyle dönüyor çamaşırlar içinde. Bu sefer büyük parçalardan attığımız için az sayıda parçasıydı ama bizim için yeterli. Yine normal programla çalıştırdım. Bugün Eşme Belediyesi Karavan Park'ta uyandık. Gület'in yanında. Çok güzel bir karavan parkı. Bu şekilde. Şimdi gri suyumuzu dökmeye gidiyoruz.
Azıcık boşaltmaya gidiyoruz. Şurada gris boşaltma yeri var. Sonra Eşme Karavan Park'tan ayrılacağız. Bakın manzara ne kadar güzel. Gris suyumuzu bu şekilde mazgala boşaltıyoruz gördüğünüz gibi. Gris su içerisinde lavabo suyu, elimizi yüzümüzü yıkadığımız bulaşık makinesinde, çamaşır makinesinde kullandığımız su diyebiliriz gris suya. Gris suyu daha iyi boşaltabilmek için Onair süspansiyon burada. Onair süspansiyonu ayarlıyoruz. Mesela şu anda sağ tarafı iyice düşürmem lazım. Çünkü arabayı sağ tarafa doğru eğdirmem gerekiyor. Gris suyun tamamen boşalması için. Bu şekilde sıfıra kadar düşürüyorum. Sol tarafı da 5 bara kadar çıkartıyorum. Böylece araba sağ tarafa doğru yatmış oluyor. Sağ tarafa doğru yattığı için de çok daha hızlı bir şekilde boşalıyor. Gris su tankı. Burası da boşta. Bakın sol taraf şu anda iyice havada. Sağ tarafta aşağıda. Bunu şöyle anlayabiliriz. Bakın aralık ne kadar fazla. Sol tarafta. Buradan öne geçelim. Burada manuel vanayı da açtım çabuk boşalmak için. Burada ise ne kadar az görüyorsunuz. Şurada 3 parmak falan var. Diğer taraf ne kadar yüksekti. Burası ne kadar alçak. Dolayısıyla şu anda hem elektrikli vanadan hem manuel vanadan boşaltım yapılıyor görüyorsunuz. İki tankımız birbirine bağlı gri su tanklarımız. Ama biz daha hızlı boşalması için bazen her ikisini de açıyoruz. Böyle yerlerde. Ama benzinliklerde falan yalnızca elektrikli açıyoruz. Taşyaran Vadisi'ne geldik. Bu şekilde iniliyor merdivenlerden. Evet, burası Jurassic Park gibi neredeyse. Acayip güzel bir doğa. Burası da böyle korunmuş alanlardan bir tanesi. Aşağı doğru inen birkaç yerde inebiliyorsunuz. Bakın taşyaran dedikleri bu. Taşlar resmen yarılmış sular geçerken. Yeşilin böyle her tonu var. Çok farklı görünüyor yani. Çok değişik bir ortam. Taşlar, yeşil. Tam taşyaran dedikleri şey burası mı oluyor? Burası. Taşı resmen yarmış değil mi nehir? Evet, bir de çok güzel şekiller oluşturmuş yani. Çok değişik. Aynı şekilde burada da. Burası havuz gibi olmuş. Su başka yerden akıyor gidiyor herhalde. Evet, merhabalar. Merhaba. Biz Uşak'tan yavaş yavaş ayrılıyoruz. Çok güzel bir Uşak gezisi geçirdik. En son Taşyaran Vadisi'ndeydik. Gördünüz, çok güzel bir oluşum. Evet, çok değişik. Renkleri çok güzel. Evet Özlem, Uşak hakkında ne dersin? 3 gündür Uşak'tayız. Yani benim daha önce Uşak hakkında hiç bilgim yoktu. Ve şans eseri buraya gelmeye karar verdik tamamen hava durumundan dolayı. Ve bence gezip görmeye değecek bir yermiş. Ben çok beğendim. Çok güzel, hem doğal güzellikleri var, hem yiyecekleri güzel. Yani her türlü gelinip gezilebilir, görülebilir. Herkese tavsiye ederim. Evet, Uşak çok yol üstünde olan bir yer değil. Ya Antalya'ya giderken Afyon'dan geçiliyor ya da İzmir'e, Muğla'ya giderken İzmir üzerinden gidiliyor. Uşak'a gitmek için gerçekten Uşak'a gitmek istemek gerekiyor. Çok yol üstü değil, Uşak diye hedef koymanız gerekiyor. Ama bence bir şans vermelisiniz, gelmelisiniz. Dışındaki doğal güzellikleri de çok güzel. Özellikle kanyonları, parkları. Mangal seviyorsanız direkt gelin yani. Her yerde mangal var. Her yerde mangal Evet. yapılabiliyor. Tüm parklarda, Özelliğini çok beğendik. tüm mesire yerlerinde. Karavancılar rahatlıkla gelebilir. Her yerde çeşme var.
Her yerde rahat rahat konaklayabiliyorsunuz. Özellikle Eşme Belediyesi'nin parkını, karavan parkını çok beğendik. Evet. Belediye başkanına ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. 220 voltundan gri suyuna, temiz suyundan güzel ve sessiz manzarasına kadar tam bir göletin yanında çok güzel. Yemekleri de çok güzeldi. Geleneksel sıkıcık çorbası 185 lira. Normal bir fiyat. Cimcik aşı 175 lira. Bu da mantı gibi bir şey aslında. Kütahya tavuk triti, bu en pahalı yemek seçtiğimiz, yani en pahalı derken yine uygun, 350 lira. Yufka ve tavuk ekle. Ve mercimekli sini mantı 200 lira. Bence yani porsiyon başına aşırı uygun fiyatlar. Demir hindi şerbetimiz de sanırım 70 liraydı. Bakıyorum. Evet, 70 lira. Yani İstanbul'a göre veya başka bir yere göre çok uygun fiyatlar. 2 kişi yani 1000 liraya bile bulmayacak. Bir tatlı da yemeyi düşünüyoruz yemekten sonra, bakalım. Bir yemekleri yiyelim. Bayağı bir acıktık. Bugünkü ilk öğünümüz olacak bu arada. Bu güzel yemekleri yiyebilmek için bu saate kadar sabrettik. Geleneksel yemek yiyelim dedik bugün de. Selamlar. Merhaba. Biz Uşak'tan çıktık. Yol üstünde sevdiğimiz bir yer var. Oraya geldik. İstanbul'a doğru gidiyoruz. Yöresel yemekler var. Burası Gastro Kütahya diye. Kütahya'nın yöresel yemekleri. Arada uğruyoruz böyle. Birazdan siparişlerimizi vereceğiz. Evet, sıkıcık çorbamız geldi. Şöyle bir sunum yapılıyor. Yanında yoğurdu var. Burada sarımsak var. Demir hindi şerbetlerimiz de geldi bu arada. Çorba istersek böyle, istersek yoğurt ve sarımsak içine katılarak yeniliyormuş. Ben boşaltıyorum. Yoğurdumuzu boşalttık. Birazcık da sarımsak ekleyelim. Bu kadar yeterli. Evet, şimdi tadına bakacağız. Şöyle karıştıralım. İçinde nohut mu bunlar? Köfte gibi. Evet, çok lezzetli. Farklı bir çorba. Sıkıcık çorbası çok güzel. Çok güzel çorba. Mutlaka bu çorbadan alın. Evet, yeni yemeklerimiz de geldi. Hemen gösterelim. Evet. Sini mantısı ve tavuklu tirit. Neler var bunun içerisinde? Yufka ve tavuk eti, bir de tereyağı. Bu Peki aslında bunda? şeyde de var. Kastamonu'da da olan bir yemek bu. Adı da banduma. Bandırma ya da işte nasıl söyleniyorsa artık. Bunda içinde mercimek var, bu mantının. Bunu hatırlıyorum ben. Çok. Daha önce bunu yemiştim. Bu cimcik. Cimciki de gösterelim. Bu da yufka üzerine Cimcik de yoğurt. bu. Bu da bir nevi erişte gibi. Makarna, mantı artık ne derseniz. Üçü de çok lezzetli Kütahya yemekleri. Biz Kütahya'dan ne zaman geçsek buraya uğruyoruz. Evet. Böyle lokal lezzetleri, yerel lezzetleri denemeyi seviyoruz. Özellikle güzel de yapılıyorsa ve fiyat da uygunsa Fiyatlar bana çok uygun. bu şekilde yolumuzu düşürüyoruz. Biz yemeklerimizi yedik, çok güzeldi. Evet. Evet Özlem, Çok sen beğendik. yorumla bakalım nasıl yemekler? Ya yemeklerin hepsi birbirinden güzeldi. Daha önce de geldiğimiz için zaten bildiğimiz yemekler aslında. Yani gayet güzel, ben beğeniyorum buranın yemeklerini. Tavsiye ederiz. Tavsiye ediyoruz. Sildik süpürdük, hiçbir şey kalmadı. Evet, tatlımız da geldi. Bu ne tatlısı şimdi? İncirli, lavantalı incir tatlısı. Bir deneyin isterseniz kaşıkla. Özlem önce fotoğraf çekiyor. Yemeklerin fotoğrafını çekiyor, sonra yiyor. Evet, merak ederim. Galerisinden koyuyor. Nasıl bir tatlıydı diye. Şimdi İncir Özlem oluşturması var. tadına bir bakıyor. Ceviz var. Evet. Lezzetli, güzel, hafif, sütlü bir tatlı. İncir, ceviz, süt. Çok şeker değil. Çok güzel. Hafif. Denenebilir yani. Bilmeyenler deneyebilir. O zaman diyelim. Yiyelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Burası da restoran içerisinde bir Kütahya. Yerel bir oda yapılmış. Kütahya odası. Şimdilik Meraklı Gezginler'den bu kadar. Meraklı Gezginler yolda olmaya devam edecek. Şimdi İstanbul'a dönüyoruz. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı ve eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz bizim için özellikle bu en başlarda önemli. O zaman bir sonraki vlogda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi Görüşmek bakın. üzere. Görüşürüz. Evet, bir hook cümlesi söyler misiniz? Bu cümlesi derken söyleyemiyorum. Evet, Unuttum işte.
Ne güzel ezberlemiştim. 220 volt buldunuz mu? Kaçırmayacaksınız. Buradan yürü. Ya, ben burada kaldım ama.